Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de Elil Lugatül Arabiyyetü Sa'betün isimli bir metin okuyacağız. Hemen işaretlememizi açıyoruz arkadaşlar. Dersimize başlıyoruz. Dersimize başlamadan önce şayet kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızın gelişmesi adına. Şimdi Dersüs Salis 3. ders. Selil Lugatil Arabiyyetü. Arapça midir? Ne midir? Sabetün zor. Arapça zor mudur? Şeklinde bir metin okuyacağız ve bu sorunun cevabını herhalde metin bize verecek. Başlıyoruz okumaya arkadaşlar. Bismillah. İndema yebde'ül muhaddisu bil İnciliziyeti bi taallumi lugatin ecnebiyetin. Evet, indema yebde'u başladığında kim el mütehaddisu bir konuşan, konuşmacı diyelim arkadaşlar buna. Bil İnciliziye, İngilizce konuşan birisi bir taallümü lugatil ecnebiye, yabancı dillerin öğrenimi hakkında konuşmaya başladığında fe innehu o yusannifu tasnif eder, sınıflandırır. El lugati dilleri sınıflandırır. İla felafeti aksamin 3 kısma. Neymiş bu kısımlar? Sehletin kolay ve mütevasıdetin orta. Yani bu ne kolay ne zor anlamındadır arkadaşlar. Ve sabetin zor. Dolayısıyla bu konuşan kimse dilleri zor, orta kolaylıkta ve kolay olarak 3 kısma ne yapar? Tasnif eder ya da 3 kısma ayırır diyoruz. Emme sehletü kolay olana gelince fehiyel lugatül müşabehetü fehiye onlar el lugatül müşabihetü lil İnciliziyeti vel garibeti minha. Onlar dillerdir. Nasıl diller? El müşabihe benzeyen diller. Neye? Lil İnciliziye İngilizceye benzeyen dillerdir. Vel garibeti minha ve de İngilizceye yakın olan dillerdir arkadaşlar. Ne gibi? Mislu İspaniyeti, İspanyolca gibi efendim, vel Portugaliyeti, Portekizce gibi, vel Fransiyeti, Fransızca ve gayriha ve de benzerleri ya da ve de diğerleri gibi diyelim. Fransızca, Portekizce, İspanyolca gibi İngilizceye benzeyen ya da İngilizceye yakın olan dillerdir. Bu kolay olan diller arkadaşlar. Devam edelim. Ve fi mertebeti saniyeti ikinci sırada da te'ti gelir el-lugatül mütevessidatü orta kolaylıktaki diller gelir. Zatül fevarikil kebirati anil İnciliziyeti. Nasıl diller bunlar? Zatü sahip el fevarik böyle ayırt edici özellikleri el kebira büyük. Büyük oranda hatta buraya farklılıklar diyelim arkadaşlar büyük farklılıklara sahip. Neden? An İngiliziye, İngilizceden İngilizceye oranla büyük farklılıklara sahip orta dereceli ya da öğrenmesi kolay ne kolay ne zor olan diller gelir ikinci sırada şeklinde diyoruz. Ne gibi? Mislül Hindiyeti, Hintçe gibi ve Rusiye, Rusça gibi ve Türkiyeti ve de Türkçe gibi. Başka ve Teyalaniyeti, Taylandca gibi arkadaşlar ve gayriha ve de benzerleri. Emma kaimetül lugati sabeti zor dillerin sırası listesine gelince kaimetün liste demek fetebde başlar yani o liste başlar demek arkadaşlar. Neyle başlar? Bil arabiyeti Arapça ile başlar. Thümme sonra el yabaniye Japonca gelir ve sıniyeti Çince ve kuriyeti ve de Korece. Bunu şöyle anlıyoruz. Tebdü Arapça ile başlar sonra Yunanca, Japonca gelir ve Çince gelir ve de Korece artık Kore dili gelir diyoruz arkadaşlar. Tabii cümlede efendim gelir ifadesi yok ama biz bunu zımmen söylüyoruz arkadaşlar. Anlamı ifade etmek adına. Zaten sümme peşinden şöyle olur böyle oldu gibi anlamına gelmekte sonrasında da Japonca vardır diyebiliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Ve lealle ba'da men hadu tecrübete taallümil arabiyyeti. Şimdi şuraya kadar anlayalım. Belki de
Ba'da men hadu. Dalan, haza daldı demek. Dalan kimseler. Tecrübete taallümül arabiyye. Arapça öğrenme tecrübesine dalan kimselerin bir kısmı, bazısı. İ'teberuha. Arapçayı kabul eder. Etmiştir diyelim arkadaşlar. Lugaten bir dil, leyset müstahileten. Yani şimdi müstahil imkansız demek, imkansız olmayan bir dil olarak kabul etmiştir. Ya da kabul eder dersek daha hoş olur arkadaşlar. Yani imkansız olmayan dil derken yani öğrenilmesi imkansız olmayan, yani öğrenilebilir şeklinde anlıyoruz burayı. Fehiye o sehletün fi ba'dil ahyan. Zira o, bunu fa'ya zira diyelim, buradaki hiye de Arapçaya döner. Sehletün kolaydır, fi ba'dil ahyan, bazen kolaydır. Ve sa'betün fi ahyanin uhra, bazen de, burayı bazen de diyoruz. Sa'betün zordur, yani bazı zaman zordur, bazı zaman kolaydır şeklinde anlıyoruz. Ama ba'duhum, bazılarına gelince, el-aharu, diğer bazıları ise diyeceğiz burayı. Fa'teberuha, onu saydılar, sayarlar, kabul ederler. Lugaten sa'beten, zor bir dil olarak onu kabul ederler. Başka ve muakkadeten, cidden oldukça da karmaşık. Zor ve oldukça karmaşık bir dil olarak Arapçayı ne yapar? Diğer bazıları da kabul eder. Limada, niçin hadel hilafu izen? O halde bu ihtilaf, bu farklılık, burada tabi görüş farklılığı kastediliyor. Niçindir? Nedendir? Ya da bunun sebebi nedir şeklinde de ifade edebiliriz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Fi mukaranetin beynel İngiliziyeti vel Arabiyeti. Fi mukaranetin, karşılaştırma yapıldığında şeklinde anlayalım. Beynel İngiliziye vel Arabiye, Arapça ile İngilizce arasında bir karşılaşma yapıldığında ya da burayı yaptığımızda diyebiliriz arkadaşlar. Necidu, biz görürüz ya da buluruz. Ennel İngiliziye, İngilizce la tuferruku, ayrım yapmaz. Bir suhuletin, kolaylıkla ayrım yapmaz. Ne arasında? Beynel cinseyni, iki cins arasında, cinsiyetler arası. Tabi burada kadın erkek kastediliyor ya da insan cinsinin kastediliyor. Kadın, erkek ve dişi olma yönü kastediliyor. Fi kesir min müfredatiha, kelimelerin çoğunda cinsiyetler arasında kolaylıkla ayrım yapmaz. Evet, İngilizce çalışanlar bilir arkadaşlar. İngilizce'de cinsiyet ayrımı Arapçadaki gibi yoğun değil, azdır. Belli başlı kullanımlarda vardır diyoruz ve devam ediyoruz. Feleyset hunake alamatun. Feleyset hunake, yok demek arkadaşlar. Hunake vardı, feleyse ile yok dedik. Ne yok? Alametün, belirtiler, mümeyyezetün, yani belirgin belirti diyebiliriz arkadaşlar buraya, mümeyyez. Dikkat edilir, gözde görülür belirtiler yoktur. Nasıl belirti alametler? Tafsilu, ayırır. Tafsilül kelimetel müzekkerate, müzekker kelimeyi ayırır, anil müennesi, müennesten. O zaman şöyle diyelim. Müzekker kelimeyi müennesten ayıran böyle belirgin alametler yoktur. Tabi nerede yok? İngilizce'de yok arkadaşlar. Emma fil arabiyeti, Arapçaya gelince, fe bi suhuletin, oldukça kolay, cidden oldukça kolay bir şekilde tetemeyyezu, ayrılır, el müfredatu, kelimeler, el müennesetü, müennes kelimeler ayrılır diyelim ya da temayüz eder, ön plana çıkar diyebiliriz arkadaşlar. Ne ile? Bitta'il marbutatı, bitta'il marbutaya müenneslik tası diyor arkadaşlar. Müenneslik tasıyla. Kema, ayrıca enne izafete zamair, zamir eklemek. Neye? Fi nihayetil ef'al, fiillerin sonuna zamir ilave etmek, yüsehhilu, kolaylaştırır, cidden et-tafrik, ayrım yapmayı kolaylaştırır. O oldukça kolaylaştırır. Nerede ayrım? Beynel uslubeynil mübaşir, doğrudan üslupla ve gayril mübaşir, dolaylı üslup arasında
ayrım yapmayı da oldukça kolaylaştırır diyoruz zamirler eklemek. Evet, devam ediyoruz. Vel cümelü, cümleler fil arabiyeti. Arapçada cümleler galiben ma, genellikle, hatta çoğunlukla diyebiliriz. Tahza, efendim burada şimdi hadıyı elde etmek, kazanmak demek. Bir suhuleti, kolaylık kazanır ve tertibi buna da düzen kazanır diyoruz. Ama bunu şöyle ifade edelim arkadaşlar. Arapçada cümleler kolay ve düzenlidir. Kolay ve düzenlilik elde etmiştir. Kolay ve düzenlidir şeklinde anlıyoruz. Fehiye onlar, yani cümleler imma ismiyetün min mübtede'in ve haberin, hatta mübtede'in haberin, hatta bunu mübtede-i haberin, ama şurada bir vav olsaydı daha güzel olurdu arkadaşlar. İmma ismiyetün, isim cümlesidir. Min mübtede'in haberin, mübteda ve haberden oluşan, veyahut da fiiliyetün, bir fiil cümlesidir. Tebde'ü, başlar bu fiil cümlesi, bil fiili, fiille başlar, thümmel fail, sonra fail, vel mef'ulü bih, sonra da mef'ulü bih gelir şeklinde ifade edelim burayı. Emmel cümelül İngiliziye, İngilizce cümlelere gelince, İngilizce cümleler ise fetebde'ü, başlar. Bil fail, faille başlar, thümmel fiili, sonra fiil gelir, thümmel mef'ulün bih, sonra da mef'ulün bih gelir. Tabi mef'ulün bih İngilizler bu şekilde adlandırmıyorlar. Arapçadaki karşılıklar arkadaşlar. Devam ediyoruz. İzen, öyleyse limaza, niçin la yastadi'ul mütehaddithun bil İngiliziyeti? İngilizce konuşanlar niçin la yastadi'u, yapamaz? Neyi yapamaz? Taamüle ma'al lugatil arabiyyeti bis suhuletin. Şimdi burada taamül, etkileşim kurmak demek arkadaşlar. İletişim kurmak demek. Ama biz bunu şöyle ifade edelim. Arapçayla başa çıkmak. Yani ne demek Arapçayla başa çıkmak? Aslında Arapçayı öğrenmek demek. Niçin İngilizce konuşanlar kolaylıkla Arapçayla başa çıkamaz ya da Arapçayı kolaylıkla öğrenemez? Ve limadha, niçin onlar sannefuha, Arapçayı sınıflandırdılar zımne es'abi lugatil alem, zımne içerisinde demek. Neyin içerisinde? Dünya dillerinin en zoru içerisinde diyelim. Tabi şurada lügat cem olduğu için en zorları şeklinde diyebiliriz. En zor dünya dilleri içerisinde Arapçayı ne yaptılar? Sınıflandırdılar. Ya da onun içerisine dahil ettiler şeklinde ifade edebiliriz. Daha düzgün Türkçe olsun diye. Tercümelerde mesele şudur değerli arkadaşlar. Önce meselenin ya da metnin, cümlenin bize ne anlatmak istediğini anlayacağız. Sonra bunu kendi dilimizde, Türkçemizde anlamı verecek şekilde, tabi anlamı biz yapmayacağız, ıskalamayacağız tabiri caizse, en güzeliyle ifade edeceğiz. Ben şunu söyleyeyim. Türkçe tercüme ettiğin zaman biz mutumut tercüme etmiyoruz ama metin çevirilerinde biraz daha kelimeleri öğrenmeniz adına mutumut tercüme etmeye çalışıyoruz. Ama bir serbest çeviride buna çok da lüzum yok. Orada biraz daha esnek olmakta esnek olmakta fayda var arkadaşlar. Zaten aşağıda da göreceğiz birkaç örneğini. Devam ediyoruz. Haza, bu ma senuhavilu el icabete anhu bi tevdi'i ba'd hasaisil arabiyyeti min hilali hadihil anasir diyoruz. Haza, bu. Ma ol şeydir. Senuhavilu, biz çabalıyoruz. El icabete, cevap bulmaya, anhu, ona. Bir tevdi'i, açıklayarak, ba'dil hasais, bazı özellikleri, neyin? El arabiyyeti, Arapçanın. Arapçanın bazı özelliklerini açıklayarak cevap bulmaya çalıştığımız şeydir bu diye burayı ifade ediyoruz. Min hilali hadihil anasir, burada hadihi, bu unsurlar aracılığıyla, vesilesiyle diyebiliriz. Bu anasır da aşağıda gelecek arkadaşlar. Hatta buna unsur diyelim, faktörler. Buna şu faktörler aracılığıyla
Arapçanın bazı özelliklerini açıklamak suretiyle cevap bulmaya çabaladığımız şeydir. Bu şeklinde ifade ediyoruz. Bu son cümlemiz arkadaşlar. Neymiş bu unsurlar? El müfredatu kelimeler. Bu unsurlardan bir tanesi kelimelermiş. Bakalım kelimelere. Es'abu ma fil arabiyyeti müfredatuha. Es'abu ma en zor şey nerede fil arabiyyeti? Arapçada en zor şey müfredatuha Arapçanın kelimeleridir. Bakalım kelepçe kelimelerine ne diyecek? Fehiye onlar yani kelimeler ganiyetün zengindir. Cidden oldukça zengindir. Hatta bu hi kelimelere göndermeyelim arkadaşlar. Arapçaya gönderelim. Arapça ganiyetün zengindir. Cidden çok zengindir. Ne ile bil kelimati kelimeleriyle. Arapça kelimeler bakımından çok zengindir. Ne demek? Arapçanın çok kelimeleri var ya da Arapçada çok kelime var. Devam ediyoruz. Ve mehma taallemte minha sen onlardan ne kadar öğrenirsen öğren. Bu şekilde anlayalım arkadaşlar. Evet. Evet her ne kadar öğrenirsen öğren. Her neyi öğrenirsen öğren diyelim. Burada bir çoğunluk ifade ediyor arkadaşlar. Felen tuhsiye asla sayamazsın. Kelimatiha onun kelimelerini asla sayamayacaksın. Ne demek? Burada şöyle anlayalım. Onun kelimelerini tamamen öğrenemeyeceksin gibi ifade edebiliriz. Niye? Çünkü çok fazla kelimeler var. Kelime anlamını söyleyecek olursak asla onu sayamayacaksın demek. Yani sayıp bitiremeyeceksin. O kadar fazla kelime var diyor. Devam ediyoruz. Kema ennel kelimete ayrıca bu kemalar ayrıca olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Ennel kelimete kelime la takifu durmaz inde ma'naha kendi anlamında durmaz. Liennel arabiyyete çünkü Arapça hiye agnel lugati bil müteradifat dedik. En zengin dildir arkadaşlar Arapça ya da dillerin en zenginidir. Ne bakımdan? Bil müteradifati eş anlamlı kelimeler bakımından. Burada müteradifat eş anlamlılar demek. Tabi bu eş anlamlı kelimeler kastediliyor. Eş anlamlı kelimeler bakımından dillerin en zengini olduğu için Arapça bir kelime nedir? Kendi anlamında bulunmaz. Farklı anlamlara gelebilir. Arkadaşlar bunu kastediyor ki Arapça öğrenen sizler bunu da zaman zaman görüyorsunuz. Fe indema tesma'u kelimete asel. Mesela sen diyor indema tesma'u sen işittiğinde duyduğunda neyi? Kelimete asel. Asel kelimesini işittiğin zaman tabi aselin arkadaşlar hep bal anlamına geldiğini söyleyelim. La yahduru balike senin zihnine gelmez. Ne gelmez? Enne lil aseli temanine ismen fil arabiyyeti. Arapçada balın 80 tane isminin olduğu senin aklına gelmez. Yani sen bunu bilemezsin diyor. Hatırlayamazsın diyor. Velil esedi hamse miyetin işte şeyinde aslanın da hamse 500 ismi varmış. Emmes seyfu kılıca gelince fe ekferu min elfi ismin kılıç kelimesinin biz kılıç diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Ne kadar ismi varmış? 1000'den fazla ismi varmış. Ekferu min elfi ismin 1000'den fazla ismi varmış. İşte şimdi buraya kadar geldik. Bu kadar çok kelime var diyor ve bu yazarın iddiası biraz bu kelimenin çok olması ve anlamlarının da çok olması biraz öğrenilmesini güçleştiriyor diyor arkadaşlar. Ve hâzâ bu fadlan anil mütevaddati ve tesniyeti vel cem'illezî lem yahtesir alâ cem'il müzekker vel müennesin fakat. Şimdi şöyle anlayalım. Bu da şuna ilave olaraktır. Yani yukarıda anlattı bir kelimenin bir sürü anlamı var. Üstelik diyor şunlar da var diyor. Hatta şurayı şöyle anlayalım arkadaşlar. Hiç uzatmayalım. Üstelik şunlar da var. Ne var? El mütezaddat zıtke anlamlı kelimeler ve tesniye kelimeler. Hatta isim diyelim. Vel cem'i nasıl cem'i ellezî lem yahtesir alel cem'i müzekkerin ve müennesin fakat. Sadece
cemi müzekker ve cemi müennesle sınırlı olmayan, bilakis e, burada bilakis hünake eyzan bulunan, ne bulunan? Cemi teksir, cemi teksir de bulunan cemiler vardır arkadaşlar. Şimdi bu cemi teksire bir sıfat attı. Ellezî lâ ta'rifuhu illel arabiyyetu. Onu ancak Arapça bilir gibi anlayalım. Arapçada bulunan şeklinde ifade edebilirim arkadaşlar burayı. Sadece Arapçada bulunan cemi teksir de dahil cemi müennes, cemi müzekker salim cemilerde söz konusudur diyoruz. Tabi şurada şu güzel bir kelime, iktasar ala, bir şeyle sınırlı olmak, bir şeye özgü olmak. Ne diyor? Sadece cemi müennes ve müzekker salime ile sınırlı olmayıp bilakis cemi teksir, Arapçanın sadece ancak Arapçanın bildiği, Arapçada bulunan cemi teksir de söz konusudur şeklinde burayı anlıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi metnimizi okumaya devam ediyoruz. Vel hurufu harfler. Şimdi kelimeleri bitirdi. Harfler başka bir unsurmuş. Neymiş harfler? Adedu hurufil arabiyyetti da'ilun cidden. Şimdi şuraya kadar anlayalım. Adedül hurufil arabiyye. Arapça harflerinin sayısı da'ilun. Bu da'il, düzeltiyorum. Da'il az demek arkadaşlar. Zayıf demek, cılız demek. Biz burada az anlamını ifade edeceğiz. Azdır. Oldukça azdır. Neye göre azdır? Bin nisbeti li alafil hurufi fissiniyeti vel yabaniye. Japonca ve Çince'deki binlerce harfe nispetle, binlerce harfe oranla Arapçadaki kelimeli harflerin sayısı azdır dedik. Evet. Velakinle ancak suubete hurufil arabiyyeti, Arapça harflerinin zorluğu, tekmunu gizlidir, fi eşkaliha, harflerin şekillerinde gizlidir. Yani zorluk harflerin şekillerinde yatar diyebiliriz. Başka fin nukati, bir de noktalarda gizlidir. Öyle noktalar ki elleti in vudiat, eğer konulursa vasafet harfen, bir harfi vasfeder. Bir harfi ifade eder diyelim. Ve in uzilet, eğer konulmazsa, yani ortadan kaldırılırsa, sara harfen ahar, başka bir harf oluşur demek arkadaşlar. Noktayı koydunuz, bir harf var, noktayı koydunuz, başka bir harf ortaya çıktı. Bu kastediliyor. Fetarigatül kitabeti, kitabe yazma usulü demek. Yazma usulü cealet kıldı lil harfi, harfler için şeklen, şekiller, muayyenen, belirli şekiller. Yazma usulü harflere belli şekiller ne yaptı? Oluşturdu diyebiliriz arkadaşlar. Bihasebi mevdi'ihi fil kelimeti, kelimedeki konumuna göre harflere belli şekiller ne yaptı? Yazma usulü oluşturdu. Kema, ayrıca enne hunake hurufen, ayrıca harfler var. Nasıl harfler? Mümkündür. Vasluha fil mevadi'a, yerlerde vasıl geçilmesi mümkün olan kelimeler vardır. Şimdi bu bir üste gelelim arkadaşlar. Evet. Muayyenetin burada şöyle yapalım. Belirli yerlerde geçilmesi mümkün olan kelimeler vardır. Devam edelim. Ve uhra, yine başka yerler diyelim. La yumkinu vasluha ve uhra, başka kelimeler de var. Nasıl kelimeler? La yumkün, mümkün değil. Vasluha, onları geçmek. Fi nefsi hadihil mevadi, bu yerlerin aynısında, yani aynı yerlerde geçişi olmayan, mümkün olmayan kelimeler de var diyor arkadaşlar. Geçilebilir, geçilmeyecek kelimeler var şeklinde anlıyoruz. Şimdi vel arabiyyetu, Arapça, la testa'inu bil ahrufi sakineti, la testa'inu, yardım almaz, yardımına başvurmaz. Neyin? Bil ahrufi sakineti, sakin harflerin yardımına başvurmaz. İlla indel meddi, fakat ancak uzatmada onların yardımına başvurur.
şeklinde ya da onlardan sakin harflerden yardım alır diyoruz. Bu sakinler neydi? Met harfleriydi arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Emma tarikatu nutukil huruf, harfleri telaffuz etmenin usulüne gelince feta'temidu, sen bunu dayanırsın, bağlı kalırsın ala teşkilil huruf, harflerin şekillerine bağlı kalırsın. Velleti, öyle şekiller ki diyelim arkadaşlar, öyle harfler ki tuşekkülü muşkileten, tuşekkülü oluşturur, muşkileten problem, uhra başka bir problem oluşturur. La yutkinuha, onu diyelim bilmez, iyice bilmez. İlla ancak bilir men, o kimse ki darasan nahve, nahiv okudu ve irabel kelimat, ve de kelimelerin irabını. Nahiv ve kelimelerin irabını okuyan kimsenin iyice bilebileceği diğer problemleri oluşturur harfler diyoruz arkadaşlar. Yani nahiv ve irab bilirseniz bu problemlerle başa çıkabilirsiniz şeklinde anlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer bir hususta neymiş unsur? Es-sünaiyyetül lugaviyyetü. Es-sünaiyyetül lugaviye demek iki dillilik anlamına gelir ama burada çok dillilik de diyebiliriz. Çünkü metin buna müsaade ediyor. Şimdi anlayacağız bunun ne olduğunu. Ey es-sünaiyyetül lugaviyyetü, bunun literatürde bilingüizm diye geçiyor. İki dillilik demek. Ey yani enne şahsa, bir şahıs, bir kişi yetehaddesu, konuşur, bilehceteyni muhtelifeteyni, iki farklı lehçeyle konuşur. Linefsil lugati, aynı dili. Yani es-sünaiyyetüş lugaviyenin anlamı bir kişinin aynı dili iki farklı lehçeyle konuşmasıymış. Tabi bu ne diyelim, biraz daha küçük, dar bir anlam diyebiliriz ya da tanımlama diyebiliriz ama metin buna yönelik bir şeyler anlatacaklar. Lehçetün fusha, fasih lehçe, ve uhra, diğeri de ammiyetün, ammice. Dolayısıyla şöyle ifade edebiliriz. Ammice ve fasih Arapça olmak üzere, ammi lehçe ve fasih lehçe olmak üzere bir kişi iki farklı, aynı dilin iki farklı lehçesini konuşabilir. Ya da buna konuşmasına es-sünaiyyetül lugaviye denir şeklinde böyle bir tanım cümlesi yapabiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Vakat yekûnü, olabilir. Çünkü muzarinin başına gad geldi, ihtimal anlamı veriyoruz. Olabilir. Lil beledil vahidi, bir beldenin için olabilir. Ne olabilir? Ekseru min lehçetin, bir lehçeden fazlası, yani birçok lehçesi olabilir. Tek bir bölgenin dahi diyelim buraya. Burada vahid biraz daha elimizi güçlü kılıyor tercümede. Birden çok lehçesi olabilir. Fes-Suudiyeti, şurada Fes-Suudiyeti örneğin diyebiliriz arkadaşlar. Örneğin Suudiye, yani Suudi Arabistan, Fes-Suudiyeti mesela. Örneğin Suudi Arabistan tecma'u, toplar, bir araya getirir. Beyne lehçetil haliciye, Haliç lehçesi, fi bazı manatikiha, bazı bölgelerinde. Hatta şurada tecma'u ifadesini vardır şeklinde söylersek daha da güzel bir anlam çıkar ya da Türkçe'ye daha güzel aktarırız arkadaşlar. Şu tecma'u beyne, iki şeyi bir araya getirmek, arasını birleştirmek anlamına gelir sözlüğe baktığınızda ama biz burada vardır dersek gayet güzel olacak. Bakın şöyle anlam. Vardır. Ne var? El-lehçetil haliciye. Haliç lehçesi var. Bazı bölgelerinde. Ve lehçetil hicaziyeti fi iklimil hicazi ve timame. Timame ve Hicaz bölgesinde, iklim bölge demek arkadaşlar. Hatta fi iklimeyi diyelim, el Hicaz şeklinde okuyalım. İklimeyil Hicaz. Bu tesniyedir. Arkadaş iklimandır. Nun düştü izafetten dolayı. Cezm alameti olarak da buradaki tesniye elifi ya'ya dönüştü arkadaşlar. Onu ifade edelim. Dolayısıyla Tihame ve Hicaz bölgesinde de Hicaz lehçesi var ve lehçetin necidiye
Necid lehçesi neredeymiş? Fi iklimi Necid. Necid bölgesindeymiş. Kema ayrıca tecma'u Mısır. Şimdi şöyle diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla Suudi Arabistan'da ne var? Haliç lehçesi var bazı bölgelerinde. Bir kısım bölgesinde Hicaz lehçesi var. Bazı bölgelerde de Necid lehçesi var. Necid'in olduğu taraflarda. Bakın 3 tane lehçeden 3-4 farklı bölge 3 tane lehçeden bahsetti arkadaşlar. Suudi Arabistan'da bu lehçeler bir araya gelir arkadaşlar diyoruz. Ya da bunları birleştirir, bunları bünyesinde tutar diyebiliriz. Kema üstelik ayrıca tecmar Mısır, Mısır'da bir araya toplar. Eyran, neyi beynel lehecatil muhtelifeti, farklı lehçeleri, çeşitli lehçeleri Mısır'da bir araya getirir, bünyesinde tutar diyelim. Hatta bunu Mısır'da da çeşitli lehçeler vardır şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Ve kezalike böyledir Bilad-ı Şam. Şam biladı da, Şam diyarı da böyledir. Şam bölgesi de bu şekildedir diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve gayrul arabi, Arap olmayan birisi, indema yeteallemûnel arabiyyete, Arapça öğrenmeye başladığında, fehum onlar yeteallemûneha, onu öğrenir bir fusha. Fusha ile öğrenir. Yani fasih Arapçayı öğrenir onlar. Hatta iza ahtemu, ta ki iza ahtemu, onlar yöneldiğinde tahaddüsi, konuşmaya yöneldiklerinde, ma'arabiyyin, bir Arap'la konuşmaya yöneldiklerinde ise evet feseyek teşifune, onlar keşfederler ya da görürler ya da göreceklerdir diyelim arkadaşlar. Buradaki sinden dolayı göreceklerdir. Neyi? Ennel arabe, Araplar yetehaddesune, konuşurlar, el arabiyete, Arapçayı konuşurlar, bir şekli hel ammiye, ammice konuşurlar. Yani Arapların Arapçayı ammice konuştuklarını onlar ne yaparlar? Keşfederler. Hatta bulurlar, görürler diyebiliriz ikteşefe fiiline. Ve ennel ammiyete, ammice tenkasimu, ayrılır, ila aşerati lehcatin, onlarca lehçeye ayrılır. Elleti la yestadi'u, yapamaz, öyle lehçeler ki elleti la yestadi'u, yapamaz ahadun, herhangi bir kimse neyi yapamaz? En yulimme biha, onları öğrenmeyi yapamaz. Elemme yulimmu, burada öğrenmek, kavramak demek arkadaşlar. Herhangi bir kimsenin öğrenemeyeceği onlarca lehçeye ayrıldığını da ammicenin, bu Arapça konuşanlar ne yapar, fark eder diyebiliriz arkadaşlar. Burayı tekrar atıf yaparak anlayabiliriz. Hatta burayı istinafiye yapsak da olur. Ammice'de onlarca, herhangi birinin öğrenemeyeceği onlarca lehçeye de ayrılır şeklinde ifade edebiliriz. Fenahnu, biz netallemu, öğreniriz. Fi medarisina, okullarımızda, lugaten, bir dil, gayre tilkelleti, bunun dışında bir dil, numarisuha, biz öyle değil ki onu uygularız, fi hayatına yevmiye, günlük hayatımızda. Şöyle diyelim, günlük hayatımızda uyguladığımız bu dilin dışında okullarımızda biz bir dil öğreniriz. O zaman şunu anlatıyor arkadaşlar. Şimdi burada karışık gibi olabilir. Aslında şu. Okullarda fasih Arapça öğreniriz. Ancak günlük hayatta bu fasihin dışında bir dil vardır. Öğrendiğimiz dil bunun dışındadır arkadaşlar. Günlük hayatta uyguladığımız dilinden başka bir dil öğreniriz Arap okullarda şeklinde anlıyoruz. Nedir? Mesela size şunu söyleyeyim. Sadece şu gayretilkelleti numarisuha fi hayatinel yevmiye ile kastetti arkadaşlar şeydir. Ammiceyi kastediyor. O tabi onu vermiyoruz biz. O şekilde ifade etmiyoruz. Günlük hayatta uyguladığımız dilin dışında bir dil öğreniriz okulda biz diyor. Okullarımızda bu da tabii ki
Fasih Arapça. Devam edelim. Vel i'rabu. Diğer bir hususta i'rapmış ve huve o ma yümeyyizul arabiyyete an gayriha minel lugat. Ma ol şeydir ki o yümeyyizu ayırır el arabiyyete Arapçayı an gayriha diğerlerinden minel lugat dil bakımından. Ya da şöyle diyelim Arapçayı diğer dillerden ayıran şeydir i'rab ve yara görür fihi onda el mutaallim. Müteallim demek arkadaşlar öğrenci demek. Ya da o dili öğrenen kimse demek. Dolayısıyla biz öğrenci diyelim. Evet öğrenen o dilde görür. Ya onda görür. O dediği İrab'da görür. El mutallim el ecnebiyye. Yabancı dil öğrenen demek arkadaşlar. Ne görür? Vahşen. Bu şimdi vahşen canavar demek, tamam mı? Bir canavar görür. Nasıl canavar? Yes'ubu zor olur. Et tahakkümü bihi. Ona hükmetmek zor. Bir canavar görür. Yani hükmedilmesi zor olan bir canavar görür diyor. Şimdi burada tabi canavardan kasıt arkadaşlar İrab'ın değişkenliğidir, onu söyleyelim. İrab durumlarının farklılık arz etmesidir. Zira innel lil evâhiril kelimat kelimelerin sonunda var. Ne var? Harekatün harekeler var. Muhtelifetün çeşitli harekeler vardır. Bihasebe haletil kelimeti kelimenin durumuna göre min ref'in ve nasbin ve cerrin ve cezmin. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Kelimenin cezim, cer, nasb ve ref durumuna göre arkadaşlar kelimelerin sonlarında çeşitli harekeler vardır. Ma'ennel kelimatil mebniyete sabidetün. Şimdi burası şununla birlikte diye ifade edebiliriz. Şu ma'enne ayrıca da diyebiliriz arkadaşlar. Kemaya benzer anlam itibariyle. Şöyle olmakla birlikte de diyebiliriz buraya. Ama uzatmayalım. Biz ayrıca desek daha güzel olur. Yani ayrıca ma'ennel kelimat ayrıca kelimeler mebniyete mebni kelimeler sabitetün sabittir. Fi resmiha yani görünüşte yazı itibariyle, şekil itibariyle sabittir. Lakinneha ancak onlar leyset vahideten tek değildir. Fi şekli hareketil bina. Yani yapı harekesi bakımından binanın, mebniliğin hareket şekli bakımından diyebiliriz. Onlar tek değildir. Yani evet hadel emru işte bu durum yec'alü darise öğrenci burada daris öğrenci demek öğrenciyi kılar lillugatin tabi burada lillugatin olsa daha güzel oldu. Dil öğrencisini kılar. Ne kılar? Yebzülü cuhden gayret eder kılar. İzafiyeten fazlaca fi taallümül lugati dil öğreniminde. Dil öğrenen kimseyi daha fazla gayret eder hale getirir diyelim bu durumda. Bu şekilde anlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, dilerseniz şurayı bir daha ifade edelim. Mebniliğin hareket şekli bakımından onlar tek değildir. Ne kastediliyor arkadaşlar? Şu kastediliyor. Mebni kelimeler bakıyorsunuz. Fetha üzerine mebni olabiliyor. Sükun üzerine mebni olabiliyor. Damme üzerine mebni olabiliyor. Buradaki değişkenlik kastediliyor. Onu da ifade etmiş olalım. Evet, bu vesileyle de dersimizi noktalıyoruz arkadaşlar. Uzunca bir metin ama akıcı bir metin. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka bir metinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arapça ile kalmaya devam edin arkadaşlar.